Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi gümüşle başlayalım bugün analizlere. Biraz detaylı bir analiz yapmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla nereden alalım, nereden satalım gibi sorular geliyor. Buna da böyle toplu bir cevap vermiş olacağım. Hem de teknik analiz açısından oldukça bilgilendirici bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi geçmişe dönersek şurada Cuma günü hatırlarsanız bir dönüş sinyali aldığımızı, güçlü bir dönüş sinyali aldığımızı söylemiştik. Bunun da aslında 3 temel nedeni vardı. Birinci neden şurada bir çift dip ihtimalini uzun zamandır konuşuyorduk ve bunun gerçekleşmiş olabileceği ihtimali vardı. Aynı zamanda RSI'dan baktığımız zaman şu bir önceki dipten daha yukarıda RSI'nin dip oluşturması, dolayısıyla satıcıların artık güçsüzleşmeye başladığı bir süreci RSI'da görmüş olmamız ve artı son olarak da şuradaki arz mumundan, şu kırmızı mumun düşüşünden daha güçlü bir alımın gelmiş olması, satıcıların RSI tarafından güçsüzlüğü, çift dip ihtimali ve alıcıların güçlenmiş olması sonucunda da bu grafikler bize 21.15'ten alım yapmamız gerektiğini gösterdi. Burada önemli olan bakın şu son talep mumunun kapanışı çok önemlidir. Çünkü kapanış gelmeden bu talebin güçlü bir şekilde devam ettiğine karar veremeyiz. Kapanmadan bir 15-20 dakika öncesinde tekrar satışlar gelip bu mumu aşağıya çekseydi tekrar burada satıcıların güçlendiğini söylerdik. Ancak bu mumun kapanışının seviyesine baktığımızda gayet güçlü bir talebin geldiğini söyleyebiliyoruz. O nedenle de 21.15'ten alım yapmak oldukça uygun olacaktı. Daha sonrasındaki gelişme bakın şu yükseliş sürecini yaşadık ve şu tepe noktasından bir dirençle karşılaştık. Alıcıların tükendiği, satıcıların güçlenmeye başladığı bir süreç oldu bu ve tekrar aşağıda 21.04'e kadar bir düşüş süreci yaşadık. Bakın tam burada gene arz mumunun oldukça güçlü bir arz mumunun hemen arkasından daha güçlü bir talep mumu geliyor. Yani arzın talebe dönüştüğünü tekrar burada görüyoruz. Eğer şu alanda alımı kaçıranlar varsa tekrar bakın şu dönüşten ötürü 21.18'den burada işleme girme fırsatı verdi. Ve sonrasında zaten şu yükselişi takip ediyoruz. Şimdi bu mum bilgisi olan yani mum formasyonları hakkında bilgisi olanların yapabileceği işlemler tabii. Eğer bu bilgiye sahip değilseniz o zaman şunu takip edeceğiz. Bakın şu tepe sonrasında gelen bir arz sürecini ve şurada da bir dip oluşumunu gördük. Bu da 21.04-21.54 aralığı. Şimdi buradan gelen tepki sonrasında şunu bekleyebilirsiniz. 21.54'ün kırılmasını bekleyebilirsiniz. 21.54 kırılacak olursa şu son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini söyleyip burada alım yapabilirsiniz. Ancak burada yaptığınız alım sonrasında mutlaka dönüp 21.04'ün altına da stop koymanız gerekir. Çünkü şuradaki talep güçlenebilir. Fakat bu talep güçlendikten 5 dakika sonra piyasaya gümüş negatif herhangi bir haberin düşmeyeceğinin garantisini size kimse veremez. O nedenle bu kırılıma rağmen dönüp aşağıda 21.04 altına mutlaka stop koymanız gerekir. Peki diyelim ki biz yukarıda 21.54'ün kırılmasını beklerken fiyat geldi 21.54'te dirençle karşılaşıp satışa geçti. O zaman ne yapacağız? Bu sefer de şu alanda bakın arz kadar bir talebin geldiğini, dolayısıyla bir arz talep dengelenmesinin oluştuğunu ve buradan gelen satışların da tekrar aşağıda 21.04'e kadar devam etme ihtimalini düşüneceğiz. Ve dolayısıyla bu satış sürecini de bekleyip eğer dönüp 21.54 üstüne atmadan düşüşler devam eder, 21.04'e ulaşırsa bu bölgeden tekrar alım yapıp ancak gene 21.04'ün altına mutlaka stop koymamız gerektiğini de unutmayacağız. Tekrar buradan bir dönüş sürecini takip edebiliriz aşağıya stopumuzu koymak şartıyla. Tabi burada bir üçüncü ihtimalimiz daha var. Buradan gelen yükseliş eğer bir önceki tepeye ulaşamadan yani şu kırmızı ile çizdiğim alan var bakın. Bu tür bir tepe yapıp bir öncekinden daha düşük bir tepe yapıp satışlarla karşılaşırsa da bu sefer aşağıda 21.04 dip seviyesinin de altına inen yeni bir satış sürecinin başlayabileceğini düşüneceğiz. Zaten şu garantili işlemleri planladığımız için
Bu dönüşe de yakalanmamış olacağız. Bu dönüşten de kendimizi korumuş olacağız. Tabii şimdi bu uzun uzadıya anlattığım bu analizi ben size videolarda nasıl anlatıyorum? İşte yukarıda 21.54'te direncimiz var. Bu kırılırsa yükseliş ihtimali diyoruz. Aşağıda da 21.04'te destek bölgemiz var. Kırılırsa satış ihtimali. Bu alanda ne gibi işlem yapacağınıza siz karar vereceksiniz. Çünkü herkesin psikolojisine göre olası ters hareketlerde o yaşadığınız strese göre kendi stratejilerinizi oluşturmanız lazım. Ne yazık ki burada teknik analizde işleme giriş, stop seviyesi belirleme gibi konularda tek bir doğru yoktur. Tamamıyla sizin psikolojinize göre sizin karar vermeniz gereken işlemlerdir bunlar. O yüzden de sizin sorduğunuz alalım mı satalım mı gibi sorular çok da cevaplanabilecek sorular değildir. Çünkü tek bir doğrusu yoktur. Herkes için şu stratejilere bakarak kendi stratejisini oluşturup kendi psikolojisine göre de kararlar alması en doğrusu olacaktır. Ancak dediğim gibi biz gene analizlerimizde kısaca yukarıda 21.54 geçilirse yükselişlerin devamını, aşağıda 21.04 kırılacak olursa da düşüşlerin devamını bekleriz. Bu kırılımlar gelmediği sürece de şu alanda yatay bantta bir hareket oluşacağını düşünürüz teknik analiz açısından. Evet, şimdi hızlıca bir altın gümüş rasyosuna da bakalım. Altın gümüş rasyosunda da hatırlarsanız gene yukarıda 88-20 üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece sorun yok diyorduk. Eğer 88-20 üstünde kapanışlar görürsek şuradaki flama formasyonundan ötürü 100'e doğru yükselişler gelebilir. Aşağıda da 81-17 desteği kırıldığı takdirde satışların burada hızlanacağını düşünürüz. Bu da aynı zamanda tabii ons gümüşte alımların güçlendiği bir süreci bize gösterecek. Buradan grama geçmeden önce adet oldu bir dolar Türk lirasına gene bakalım. Şurada yatay bölgede sıkıştırmaya devam ediyorlar. Burada açıkçası söyleyecek çok fazla bir şey yok. Aşağıda 16.45-16.40 destek bölgemiz var. Kırılırsa düşüşler. Yukarıda da 16.77-16.72 direnç bölgemiz var. Kırılırsa yükselişlerin devamını bekleriz. Ancak tabi burada gramlara oldukça bunun etkisi ters oldu son müdahaleden sonra. Fakat ne olursunuz şunu düşünün. Yani burada Türk lirası değerinin düşmüş olması, evet Türk lirası olarak para kaybettim psikolojisine sizi itiyor. Ancak bizim için burada önemli olması gereken ons gümüşe gelen yükselişlerdir. Çünkü ons gümüşün yükselmesi demek sizin gram gümüşte tuttuğunuz sermayenizin dolar miktarının artması anlamına gelecek. Dolayısıyla Türk lirası değer kaybediyor olsa da onstaki yükseliş başlaması durumunda dolar bazında ciddi değer kazanıyor olacaksınız. Yani en basitinden şöyle söyleyeyim. Şu an 21 dolar 30 sentten gümüş aldınız veya gittiniz aynı miktarda dolar aldınız. Bu 21 dolar 30 sentin dolarda durması demek dolar miktarının sabit kalması anlamına gelir. Ancak gümüş aldığınızda, gram gümüş aldığınızda ons gümüşün yükselmesi demek elinizdeki dolar miktarının artması demek olacak. O nedenle de ben dolar almak yerine gram almanın her zaman daha avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle bu Amerika'daki enflasyon süreci, olası resesyon, hatta resesyon artık neredeyse garanti gibi, bu resesyon sonrasında olası stagflasyon süreçleri onslarda çok ciddi alımları tetikleyecektir mutlaka. Bu süreci yakaladığınızda da elinizdeki dolar miktarını arttırma fırsatı verecektir gramlar. O nedenle ben dolar Türk lirasına yatırım yapmak yerine gramlara yatırım yapmanın orta uzun vadede çok daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Evet, biraz uzun bir video oldu, detaylı bir video oldu. Umarım faydalı olmuştur diyelim ve gümüşten de bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.